biraz daha yoğun Evet. gibi. Değil mi? Evet. Tamamen dolu. Herhalde 2-2,5 kilo var tahmini. Doğru yapmış. Bakın şu kapalı olanlar yavrusu. Şunlar. Evet. Hadi kız, hadi çık artık. Bu yılın anası demek. Bu 2005 yılının anası demek. Kızlar, herkes eve girsin. Bozayım, nasıl olsa düzeltecekler. Şuna baksanıza. Sese bakın, aşağı şarıl şarıl akıyor bak. En iyi bal nerenin balı? Kabakça'nın balı. Ha. Ya tamam, sen bana... Neyse tamam, ben alayım onu. Muhammed Emir, şunun içine dökelim mi? İyice sıcak olur. Dur. Evet. Şuradan. Abi şu an tam korumadayım değil mi ben Allah'ın izniyle? Evet, bir şey olmaz. Arı geldi. Ömer nereye? Arı konabilir bu arada. Senin şimdi üstüne de konabilir. Hamleyle şöyle şey Hiçbir şey yapmayacaksın. Arı şimdi geldi. Senin etrafına söyleyeceğim onları giderken. Arı geldi Benim etrafında. terlemem normal mi ya? Normal. Korkuyorsun. Kıyafet arı geldi. Vız 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 buralarda efendim ötüyor. Korkacak bir şey yok. Gelelim mi? Gelin ya. Bir şey yok. Evet, bugün Saklıvadi aralarındayız. Yunus abiyle birlikteyiz yine. Hoş geldiniz. İlk defa biz bir aralıkta olacağız. Sizler için de ilk defa aralığa giren kişi neyi merak eder, ne yapar? Onların hepsini dilimiz döndüğünce sormaya çalışacağız. Şimdi Yunus abi merhaba öncelikle. Yine tekrardan teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Biz bugün neler göreceğiz abi burada? Bugün İstanbul Çatalca'dayız. Kabakça köyündeyiz. Bizim burada hobi olarak beslediğimiz arılarımız var. Onların sağımını bir kısmını dün gerçekleştirdik. Bir kısmını da bugün sizinle gerçekleştireceğiz. Arı nasıl bir canlı? Nasıl bal yapıyor? Bal sağım aşamaları gibi işlemleri göreceğiz. Harika. O zaman yavaş yavaş Başlayalım. Başlamadan önce biz bu işe nasıl başladık? Arı ile alakalı çocukları acaba sokar mı, problem olur mu diye ilk zamanlar yapamadık. Sonra dedik ya bismillah diyelim, bir deneyelim. arı konusunda sizin başka bir yardımcınız yok değil mi? Hiç yok. Yani bütün her şeyi 3 kişiyiz. Ben, kişisiniz. Muhammed Emir ve Mehmet Emre. Evet. İlk başladığımızda 2 kovan aldık bir yerden. Kılıç arısı almışız. Bilmiyoruz tabii. O sokan bir arı. Her girdiğimizde sokuluyoruz. Robocop gibi giyiniyoruz. Çizmeler, eldivenler, şunlar bunlar. Bakın yüzüm açık. Aralıktayız. Bir şey yok. Birazdan ne olur ne olmaz diye yüzümüzü kapatacağız. Daha o seviyeye ulaşamadık. Ama Robocop gibi giyinmemize rağmen sokuluyorduk. Sonra öğrendik ki ırkı ıslah edilen arılar varmış. Şimdi bu ırk hangi ırk? Burada 2 tane arı ırkımız var. Biri karniyol, biri Belfast. Bütün karniyolleri Belfast'a çeviriyoruz şimdi. Sebebi ne? Sebebi Çevirme şu, sebebiniz. bir tabii her arının farklı, her ırkın farklı özellikleri var. Belfast bize daha iyi uygun gibi. Hem bizim bu bölgemize hem de balcı bir arı, sakin bir arı, sokması vesairesi çok az diğer arılara kıyasla. O yüzden biz de tabii hobi olarak kendimiz için, eşimiz, dostumuz için yaptığımız için bunu istiyoruz ki ya çok sokulmadan, çok zahmet çekmeden, Robocop gibi giyinmeden yapalım bu işi. Burada birkaç ırkımız var. O ırklar Belfast. Mesela bakın karniyollerimiz var tek katta. Evet. Belfastlarımız var. Şu mesela Çift şu kat. gördüğünüz 4 kattı. 4 kat. 4 kattı. İkişer çıta alıp diğerlerine takviye yaptık. Dolayısıyla Yani sakin daha bir çok ırkla. bal üretiyor. Tabii Hem daha sakin. çok bal üretiyor. Aynen öyle. Çevreyle çok fazla işi yok. Evet, evet. İşini yapıyor diyebiliriz. Doğru Aynen mu? öyle. Bir de arı bir mucize. Ben çocukluğumdan beri kuluçka makinesinden civciv çıkartıyordum. Evet. Tabii içinde sarısı ve beyazı olan bir yumurtayı koyuyorsunuz. 21 gün sonra içinden bir canlı çıkıyor. Diyordum ki ya Rabbi bu nasıl bir mucize? Harikulade bir şey. Fakat bu da onun gibi çok enteresan bir şey. Bir böcek dağları, bayırları, çiçekleri dolaşıyor. Sizin için polen ve çiçeğin öz suyunu, nektarını topluyor. Getiriyor, depoluyor. Kanat çırpıyor. İçerisindeki suyu buharlaştırıyor.
nektar koyulaştı mı, yani bizim tabirimizde bal haline geldi mi üstünü sırlıyor. Diyor ki buyurun alabilirsiniz. olsun. Evet. Büyük bir mucize. O yüzden de resmen Aslında aşık oldum. kavanozlamasına kadar her şeyini yapıyor. Petek Evet, şeklinde saklarsanız Aynen öyle. bala hiçbir şey olmuyor. Aynen öyle. Hiçbir Alıp şey olmuyor. gidin eve, Evet, hiçbir direkt şey olmuyor. dolaba, rafa koyun. Aynen. Orada Bir de dursun. bal bozulmayan bir şey. Geçen yıldan kalan birkaç kavanozumuz var. Bozulmadan duruyor. Evet, harika. Şimdi o zaman yavaş yavaş Başlayalım kovanları açmaya başlayalım mı? hemen. İşin en heyecanlı kısmındayız. Dediğim gibi ben ilk kez arılığa giriyorum. Oğlum İlk tamam kez mı? arıyla da yani sokulmak dışında ilk kez arıyla İnşallah bu kadar sokulmazsınız. yakın. Var mı? İsmet, hamama giren terler. Evet. Hadi bakalım bismillah. Bismillah. Bu şimdi bel faslarımızdan bir tanesi. Bugün de rüzgarlı biraz. Evet, rüzgarlı havada Onun- normalde açmamamız lazım. Şimdi arılara duman veriyoruz. Sebebi ne? Biz geldik demek. Arıya duman verdiniz mi arı içerideki balı içiyor. Eyvah, yangın çıktı benim He. kovanımda. Dışarıdan bir müdahale var deyip içiyor. Arı sokabilmesi için kıvrılması lazım. Evet. İçince doyuyor. Dolayısıyla kıvrılamıyor. Bize eğer sokarsa aç arılar sokar. Anladım. Şu anda mesela bakın O üstündekilerin zaman hepsi gitti. hepsini Şu anda doyuralım. bal içiyor. Evet. Zaten bu arımız çok sokan bir arı değil. Yavaş yavaş hareket edersek de zaten sokmayacak. Ama biz biraz aceleci olduğumuz Hızlı için, arıcı. evet, hızlı arıcıyız. Bazen hızlı hareket ederek kendimizi sokturuyoruz. Şimdi şu alet nedir? Hangisi? Pardon. Hemen. Şu mu? Şu. Bu ne? Şeyleri mi kaldı? Evet, petekleri tutmaya Petek. çalışıyoruz onunla. Aslında böyle de tutabiliriz. Fakat bazen balı, peteği sıkıyoruz elimizle. Bunu eldivenle He. yaptığımız için, o yüzden ona zarar vermemek için. hissedemiyorsunuz. Evet, Peteği delmemek için evet, bu aletle. evet. Yani normalde aslında gördüğünüz gibi normal elle de yapabiliriz. Fakat dediğim gibi yani çok sokan bir arı ırkı değil bu. Tabii Yani ki şu an her arı gibi maşallah sokar. Çok sakinler. Evet, gittiler aşağı gördüğünüz gibi. Fakat ne olur ne olmaz diye biz yine de eldiven takıyoruz. İşimizi garantiye alalım. Evet. Bazı arıcı abiler, arkadaşlar var. Görüyorsunuz internette. Maske yok, işte eldiven yok. Biz de yapabiliriz Bir ama de üstünü sarmış evet, arı mesela. ne gerek var ya? Onlar Gerek oğul yok. arısı. Oğul atmış. Arı oğula çıktı mı içerideki balı içip çıkar. Hı hı. Buraya toplandı. Mesela bizim öyle yakaladığımız oğullar var, göstereceğim. Maskesiz aldık onu. Niye? Sokmuyordu. Sokmuyor, Tok çünkü. doymuş çünkü. Evet, tok. Bunu alıyoruz, kovana silkeliyoruz, geliyor, uçuşuyorlar. Bir tanesi sokmuyor. Evet, hadi bakalım, bismillah. Alayım onu. Buyur abi. Şunları hareket ettirelim. Tabii yapışıyorlar zamanla. Tabii propolis de yapıştırıyor. Niye? Biz çünkü biraz hızlı hareket ediyoruz. Hızlı hareket ettiğimizde bazen arılar ölüyor sağa solda. Onları arı kovandan çıkartır ya da çıkartamadığı Propolisle varsa kapatır. propolisle kapatır. Aynen öyle. Oğlum şey nerede? Ver fısfısı. Birkaç tane fısfıslayalım. Bunu tutabilirim abi ben Tabii. istiyorsanız. Tamam. Hadi bakalım, bismillah. İlk balımız nasıl gelecek? Sık derseniz sıkarım. Sıkayım mı? Yok. Evet. Nasıl bir kovan? Dolluk olarak. Ortası sırlanmış. Evet. Yani Altı benim sırlanmamış. hiç bilmediğim şekilde. Sadece Şöyle, normalde hepsinin Gördüm. sırlanması lazım. Hı hı. Nektar gelseydi hepsini sırlayacak. o zaman bunu geri mi bırakacağız? Bunu alacağız. alacağız. En az 1/3'ünün sırlanması yeterli. Evet. Nektar gelseydi hepsini sırlayacaktı. Biz mesela buna şeker versek Evet. hepsini sırlar. Fullenir. Fullenir tabii. Ama biz şeker vermiyoruz. Bizim arımız Allah'ın izniyle ilaç gibidir. Niye? Şeker yok. İlaç yok. Oğlum koy. Ara ara böyle hafif fıs fıslarsanız Tamam mı? tamam. Evet. Güzel bir şey geliyor. Bu biraz daha yoğun Evet. gibi. Değil mi? Evet. Tamamen dolu. Herhalde 2-2,5 kilo var tahmini. Harika.
Elimizdeki fırça arılara zarar vermeden arıları üstünden atmaya yarıyor. Kapağını kapat onun. Fıs fıs diyorum. Evet. Bunun içerisinde yanın şeyin bir özelliği var mı yoksa herhangi Yok, bir... ben normalde karton Karton yakıyorum. kağıt Çabuk parçası. olduğu için biraz maalesef seri hızlı birisiyim. Tabii keşke öyle olmasak. Genelde işte eukaliptus yaprakları, farklı otlar, işte mandalina, portakal kabukları yakanlar var. Onları biriktirmek lazım kışta. Bakın vuruyoruz petekleri gördüğünüz gibi. Yine de arılar... Arılarda Ha, hiçbir bu şey yok. Bu biraz daha. Neredeyse tamama Evet, yakını dolu. evet. Arka taraftan da görelim. Aynen öyle. Önlü arkalı iki tarafında sırlıyor zaten Evet, arı. evet. Şu gördüğünüz arının sırladığı kısım. Evet, arının sırladığı kısım. Bunun bal olup olmadığını nereden anlıyoruz biz? Bir, bunu böyle tuttuğunuzda akarsa bal olmamıştır. Nektardır, suludur demek. O zaman daha işlenmemiş. Arı onu Uçurmamış suyunu. uçurmamış. Evet, şu anda bir de bunun 1/3 şu kadarlık kısmı sırlanmış ve buraların da şeyini uçurmuş, suyunu. O da bal alınabilir demek. Ama suluysa, akıyorsa onun şeyi alınmaz, ekşime yapar. Evet. Ya da aldınız mı hemen tüketmeniz lazım. Mesela kara petekler var. Bir de görmüşsünüzdür beyaz petekler var. Evet. Beyaz petek ne demek? Siz bunun içerisine mum koydunuz. Mesela şu. Mum olarak koymuşuz. Daha içine yavru yapmadan bal basmış. Kara olanlar ise içine en az bir kere ya da birden fazla yavru atmış, çıkarmış, atmış, çıkarmış demek. Tat olarak içindeki balın hiçbir farkı yok. He. Ne fark edebilir? Petekli yiyenler peteğin tadından belki biraz fark edebilir. Anladım. Ama tad olarak bu balla o balın birbirinden hiçbir farkı yok. Hadi kızlar, hadi kızlar kaçın. Al bakalım. Doğada çalışan hep kadınlar. Burada da öyle. Ahıra giriyorsanız inekler, dişi. Mesela bakın bunun bir tarafını tamamen doldurmuş. Arka tarafını doldurmamış ama bu tarafı dolu. Al. Şimdi kaldıracağım, o zaman yaparsınız. Şimdi biraz yapın. Şöyle yapalım, bir dakika. Çıkın oradan demek bu. Al abi. Muhammed Emir şunu en tepeye alsana. Normalde arıcılar bu kata kuluçkalı katı diyoruz. Bunu almazlar. Arıya bırakırlar. Fakat biz ilaçsız organik bir bal bu. He, Alıyoruz. Sonra kışın kendine bal yapması için buna şerbet veriyoruz. anladım. Bakın dumanı sıktığımız zaman Hemen hepsi kaçıyorlar içeri zaten. Evet. bal yemeye gidiyorlar. Tabii. Diyor ki çünkü bir tehlike var. Doğru anladım değil mi? Evet, Bir şu anda tehlike balın var. bir kısmını içtiler zaten. İçmeseler gelir bizi patır patır sokarlar. Bir tehlike var diyor. Balımı yiyeyim. Gideceksem de balımı yiyip gideyim. Aynen öyle. Bak mesela sıktık balı. Biraz Elinde mi? akıttık. Önemli değil. Ama yukarı tarafa doğru yapmış. Bakın şu kapalı olanlar yavrusu. Şunlar. Evet. Çıkmak üzere. Şöyle. Etraftakilerde arı Peki ne poleni. olacak bu yavru arılar? Bunlarla birlikte mi sağlayacak? Bazen bunlarla birlikte sağıyoruz. Fakat burada çok polen gözü var. Yani buradan çıksa belki yarım kilo, 1 kilo bal çıkacak. Bunu bırakıyoruz. Evet. Bak yeni çıkıyorlar bakın. Görüyor musun? Bak burada var, bak hareket ediyor. Açmış ucunu, çıkacak. Bunlar yeni doğuyorlar Aa, bak, şu anda. bak, bak. Evet. Şurada. Yani neredeyse bir Arının doğumunu görüyoruz şu anda. arının doğumunu görüyoruz. Kuluçkadan bir yumurta çıkarmışçasına.
Doğuyor şu an. Evet. Ona bir Mesela bakın bu da yeni çıkmış. Nereden belli? beyaz. Bak çıkıyor. Biraz daha beyazımsı diğerlerine göre. Güneş görmemiş daha. Sakin. Tamam sakin. Şeye değdi. He ateşe değdi. Ateşe. Bakın Bilmiyorum, çıkıyor. bir şey Hadi kız hadi çık artık. Evet hadi. Kendini kurutuyor. Çık hadi çık hadi çık. Nazlandı. Kameraları görünce. Aynen öyle. Kaç arı kameralar karşısında doğuyordur diye Aynen öyle. bir soru yöneltiyorum sizlere. Burada bir tane arkadaşımız. Bunu Şimdi alalım mı Muhammed Emir? Çok kıymetli. Hadi bunu da alalım. Tunç abinin bilgileri çok kıymetli. Doğdu mu? Doğuyor. Şu an Aha, çıktı. evet doğdu. Bakın küçük. Evet resmen şu anda yeni doğmuş bir bebek gibi Evet. sendeliyor. Evet. Kanatlarını açıp uçamaz muhtemelen birkaç Evet. saniye. Şöyle yapılıyor. Şimdi bunlar çıktılar. Diğer arılar tarafından bakıcı arılar var bu peteğin kovanın içerisinde. Bir de nektara giden balcı arılar var. Evet. Bakıcı arıların işi bu çıkan yavruları eğitmek. Bu çıkan yavruları bazen şurada bakın uçuşlar oluyor böyle. Bunları bala gitmeden şurada uçuş öğretiyorlar. Şimdi muhtemelen birisi gelip onu alacak zaten. Evet, alacağı kapının önünde ona uçuş öğretecek. Al oğlum. Bunlar uçuşu öğrendikten sonra inmeyi, kalkmayı, durmayı. Şuna da bakalım. Varsa alalım. Şu ateş birazcık şey gibi ama. Arılar için stresli bir zaman aynı Tabii, zamanda. tabii, Bal tabii. sağım dönemi. Tabii. Şu anda evi alt üst ettik. Tekrardan onlara petek verecek Tabii miyiz? bunları geri vereceğiz. Kapat hemen. Efendim? Onlar aşağı düşer. Bak. Katı ver bana Muhammed Emir. Duman sıkıyorum ama. Yok yok sıkmana gerek yok artık. Ya da dur verme. Nasıl olsa petekleri geri vereceğiz. O zaman veririz. Arkadaşlar herkes içeri. Kapağı Bunların ver. kraliçe Kapak neredeydi? nerede? İçeride mi abi? Kraliçe içinde onu görmedik şu anda. Evet. Yok nasıl İçinde olsa. derken bu kovanın başka Tabii. neresi var ki neresinde? Peteklerin üstünde ama görmedik. He. O gitse hepsi gidiyor. O gitse bunlar kendilerine tekrardan kraliçe yaparlar. Normal bir dişi arı Evet. zamanla kraliçe haline gelebiliyor mu? Hayır. İlk doğduğunda değil mi? o? Şöyle kraliçe olabilmesi için arı sütüyle beslenmesi lazım. İlk yani o az önce doğumdan önceki süreçte. Az önce doğan işçi arı, dişi arı. Yani o artık kraliçe olamaz. Olamaz. Şöyle olamaz. Hemen açıklayalım. İçeride ana yok. Yalancıya gitme diyoruz biz ona. Ana yapacak larva, yumurta da yok. Evet. İçeride ana öldü. Biz şimdi diyelim ki yanlışlıkla anayı öldürdük ya da zarar verdik, onlar öldürdü. Ha, zarar verilince de onlar mı öldürüyor? Tabii anayı Yaralanınca. beğenmiyorlar. Ana sakatlandı. Anayı beğenmezse kendine mükemmel bir ana yapması lazım. O zaman da ne yapıyor? Larvalardan kendine ana memesi yapıyor. Yani daha büyük bir yumurtalık yapıyor. İçini ana sütüyle, arı sütüyle dolduruyor. Arı ana sütüyle, arı sütüyle beslenince ana arı oluyor. Sonra ana arı çıkıyor. Ana arı çıktı. Şu anda bakire ana diyoruz biz ona. Çıkıyor çiftleşme uçuşuna. Hayatında bir kere kovandan dışarı çıkar ana arı. O da çiftleşmek için. Uçuyor. Çıkar erkek arıyla havada çiftleşir. Sonra çiftleştikten sonra içeri geri gelir. Arı sütüyle beslenmeye devam eder. Ana arı biraz büyür. Lokomotif gibi olur. Diğerlerinin 2 katı olur neredeyse. Ömrü boyunca bir daha dışarı çıkmaz. Harika. Yani mucize. Gerçekten mucize. Evet gelin bakalım şimdi diğerine Aslında geçelim. aynı yumurta.
Evet. aynı yavru Evet. ama Besleme farklı şekli farklı. beslenildiğinde Evet. burada beslenmenin önemine değinebiliriz. Ne yerseniz olsunuz arkadaşlar. Şöyle düşünün, bir de şöyle diyelim. Bir larva ya da şöyle diyelim bir arı balla besleniyor. Yaklaşık 1 ay 40 gün ömrü var. Evet. Bir arı sütüyle besleniyor. Neredeyse 3-4 yıl ömrü var. Evet. Buradan da arı sütünün ne kadar önemli olduğunu vurgulamak lazım. Evet, doğru. İçelim buyurun. Mesela ben size dün sağdığımız bir kovandan petekleri göstereyim. Bakın bunu dün sağdık. Petekleri geri veriyoruz. Petekleri düzeltsinler diye. Oğlum bir fıs verir misin? Var. Bakın şimdi. Ama bu görüntülüyor mu şu an? Ama bakayım. Hemen düzeltmiş olamazlar ya. Aa. Belki de düzelttiler. Hemen bakalım. Bakın dün bunu bir sağdık. Petekleri geri verdik. Kapatıyorum. Aa, şaka gibi ya. Petekleri bizim bozduğumuz petekleri düzeltmişler. Hemen Bazı örmüşler. buralarda Evet. bozukluklar var. Biz bunları sıralırken göreceksiniz içeride. Bakın tekrardan bal getirmiş. Görüyor musunuz? Dün bunları biz sağdık. O da kış için kendisine hazırlık yapıyor işte. Evet. Mesela bozuk bir tane göstereyim. Allah Allah. Bir günde hemen maşallah maşallah. Bak şimdi. Hah. Bakın bunları hep biz dün bozmuştuk. Düzeltmişler. Çalışıyorlar. Maşallah. Maşallah. Kızlar siz işi biliyorsunuz. Arılar pek kaç derece olursa kovandan dışarı çıkmazlar hava sıcaklığı? Havalar soğuduğunda yani tam bilmemekle birlikte ama burası için söylüyorum. Bunlar bazen 5 derecede de dışarı çıkıyorlar. Ama çok nadir. Ama sersemçek. Bunlar soğukkanlı hayvanlar. Hava sıcak olduğunda aktifler. Hava soğuk olduğunda baygın gibiler. Evet. Dışarıda çıkmıyorlar, salkım yapıyorlar. Peki. Bunları niye aralıklı koyduk bu arada biz? Düzeltsinler bozduklarımızı, içine yavru atmasınlar diye. İstemiyor musunuz? İstemiyoruz. yavrularını? Çünkü Neden? bunları biz düzeltsinler diye koyduk. Bunları geri alacağız. Paketleyeceğiz önümüzdeki yıl için. Peki bakın. sonra ne koyacaksınız bunların? Sonra seneye Yok, bal, seneye değil, kış için. kış için altta var. Alt kat Altta var. bal Üstü dolu. boş kalacak yani. Tabii şurası. bunu alacağız. Tamamen alacaksınız. Tamamen bu resmen katı alacağız. Şey gibi. Bu ballık. Ekstra bir ballık. Ballık diyoruz buna. İkinci kat, üçüncü kat Arıların yaşaması için değil de daha değil. çok Tabii bal yapması bal için. üretmesi. Yaşaması için alt katlar. Alt katlar yeterli. Evet, evet. Peki şu biz böyle hemen bir çitin önündeyiz. Evet. Bunun önemli bir sebebi var mı? Yani arılar böyle hafif rüzgar almasın diye mi? Arkadan neden? Bir sebebi var mı? Yani yoksa burası geniş bir yer. Şöyle ortaya da koyabilirdiniz. Neden buraya koydunuz? Şöyle- Özel bir sebebi var mı? Sadece Biz hayvanları salıyoruz oraya normalde. O yüzden dedik ya bunlar çok ortada durmasın. Biraz kenara köşeye özel alalım. bir sebebi Yok yok. bir sebebi Yani yok. ortada da olabilir. Tabii olabilir. Anladım. Mesela bazı arıcılar 3-4 sıra yapar. Biz gördüğünüz gibi tek sıra yapmışız. Bu arada o gördüğünüz deminki kovandan 2 çıta aldık. Buna koyduk kendine ana yapsın diye. Bu anasını kendi yaptı mesela. Yani inşallah belki de ana görebiliriz burada. Görebiliriz. Her kovanın bir anası olur. Bir değil mi? tane anası vardır. Yani bu arılığın değil. Her kovanın bir anası Evet, var. Yani evet. aslında her kovan bir ev demek. Doğru mu? Aynen öyle. Yani bu kovandan çıkan arı tekrardan Başka kovana girip girmez. Farklı kovana girer mi? Girmez. Girmez. Arkadaşlar resmen bir mucize. Buradan çıkan Yalnız bunda arı çok bol var ya. tekrardan gelip yine aynı kovanın içine giriyor. Bizim için belki dışarıdan baktığınız zaman hepsi aynı gibi görünüyor. Ama onlar Alıyorum. için tamamen değişik bir dünya var içeride. Bir fısfıslar mısın şurayı? Fısfısla iyice sirkeleyeceğim. Tamam. Oradan bir yavru çıkışı var şu an. Evet çıkarttık. Kızlar herkes eve girsin. Kapıyı kapatıyorum. Hadi kızlar. Yalnız bu ana arıyı bu büyük ihtimal yeni çıkarmış. Biraz Çünkü küçük. evet. Ana normalde biraz daha büyük olur. Getiriyor kalemleri. Şimdi kalemle de anayı işaretleyeceğiz. Kalem derken arıyla Arı ilgili için kalem mi? tabi. Ana arı kalemleri var. Her yılın rengi farklıdır. Bu yılın rengi mavi.
Bu ne demek? 2005 yılı anası demek bu. Yani Her bu yıl siz mi belirliyorsunuz? bütün Mavi, yok Arıcılar bütün Birliği arıcılar belirliyor. maviye. Her yılın bir rengi vardır. Evet. Geçen yıl diyelim kırmızıydı. Ondan önceki yıl sarıydı. Bu yıl mavi. Mavi ile işaretlenen ana mesela şununki şu 2 katlı ya da bir önce yaptığımız sarı işaretli. Evet. Yani o ana 3 yaşında demek. Ta 2 yıl öncenin Bu arıyı anası. tekrar, ana arıyı tekrar Şimdi bulacağız. Hemen bulacağız. Fısfıslamaya gerek yok. Şurada. Yok. Ben buradayım ama. Yok ya bir şey yapmayacağız. Sadece boyayacağız. Şimdi nasıl boyandığını da göstereyim ben size. Anayı bir daha bulalım. Buyur usta. Eyvallah. Bitman şu topağın içinde. Ben tutabilirim istiyorsanız bunu. Şu an kıymetli bir ana. Tabii saklıyorlar şu anda anayı. Bir fıs fıs Tanıklık yapar mısın? edeceğiz. Anayı bulalım tekrardan. Kıymetli bir ana tanıklık edeceğiz. Hafif buldum anayı. Şurada. Evet. Şimdi bakın. Ana. Biraz daha fıs fıs yap. Diğerleri uçsun ana kalsın. O ana nasıl olsa uçamaz. Tamam. uçamıyor Tamam. zaten. Ana kaçmaz. Arkaya Evet, geçeceğiz. tamam. Burayı da biraz fıs fıs daha. Arkadaşlar uçsun. Ana kalsın oralarda. Şimdi tamam abi. Ana da çok seri. Tabii. Kaçıyor. Buraya fıs fıs değme. Yine kaçtı bak. Bir daha fıs fısla sana zahmet. Bu yüzde gibi. Şurada. Zor bir iş. Evet. Bir de taze ana arı olduğu için değil mi? Küçük olduğu için Tabii. daha zor. Yani normalde Büyük olsa biraz daha büyük olsa- yavaş hareket eder. Birazını al şuraya. Yok kendi de düşer şimdi. Bak görüyor musun? Şuraya bir daha fıs fısla. Şu kenarlarda bir yerde büyük ihtimal. Fıs fısla fıs fısla. Bir daha. Buradan fıs fıslıyoruz oraya kaçıyor. Uçun. Tamam. Dur agresifle. Bak şurada. Evet. O artık Ha. hep mavi mi? Bu yılın anası demek. Bu 2005 yılının anası demek. Tamam. Bu hep mavi kalacak böyle. Yani ömür boyunca Evet. mavi şekilde. Mavi Bu kalemin kalacak. bir özelliği nedir? Asetatlı kalem. Asetatlı kalem. Ana arı Yani kalemi diye satılıyor. arı kalemi diye. Evet. Arı varsa kapağını aç azıcık. Değerli izleyiciler, bunu gittik kovanlardan ballarımızı topladık petekle. Daha sonra bu bal sağma makinesine getirdik. Şimdi buraya kadar çok zorlu bir süreç vardı. Buradan sonra artık yavaş yavaş sona ve güzelliğe doğru yaklaşıyoruz. Doğru mu Yunus abi? Evet. Şimdi biz ilk defa görüyoruz yine bal nasıl sağlanır. O yüzden burada yine bizim moderatörümüz değişiyor. Yunus abi atıyoruz biz topu. O bize anlatıyor. Şöyle normalde bal biliyorsunuz petekli de yenilebilir. Fakat bizim nektar zamanımız şu anda biz kaç Ağustos'tayız? 2 mi? 2 Ağustos'tayız. Nektar zamanı burada Çatalca'da bitti gibi bir şey. Dolayısıyla gördüğünüz gibi arı bir kısmını sırlamış, bir kısmını sırlamamış. Bitmiş artık. Evet. Şimdi şeker vermediğimiz için de sırlayamıyor. Mecburen bunu bu şekilde birisine verdiğiniz gibi gördüğünüz gibi sıcakta çok sıcak şu anda burası. Sıcakta bunlar akıyor Şu poşetlere. an görüyoruz zaten. Evet, poşetlerde akıyor. Dolayısıyla biz bunu sağıyoruz. Kendimiz de öyle tüketiyoruz. Verdiğimiz eşe dosta ya da çocuklar bir kısmını satıyorlar. Sattıklarını da süzme olarak veriyoruz. Evet. Kendimize yine birkaç çıta ayırıyoruz. Birkaç çıta ya da o yukarıda gördüğümüz küçük olan çıtalar. Evet. Onlardan Evet. direkt Evet. ama biraz daha bekleyecek onlar. Tabii onlarda çünkü yavru vardı. Söküp alamıyorsunuz onları. Yavrular Evet. çıkacak. Mesela bunlarda yavrulu olanlar var. Bunları sağıyoruz balını geri veriyoruz. Yavrular çıkmaya devam ediyor. Hiçbir yavruya zararı yok.
Şu anda yavru buradan balın içinden hayır. Yavru üstü kapalı zaten. Merkez kaç kuvvetiyle bu Tabii bu balı dışarı santrifüj akıtıyor. zaten Evet. yapıyor. Yavrunun içeride sadece başı dönebilir o kadar. Yavruyu içeri geri koyuyoruz. Kapalı çünkü üstü. Evet. O yavru vakti geldiğinde çıkıyor. Ölmüyorlar yani. Evet. Ölmüyorlar. Tamam. Harika. Ama Burada- içeride mesela larvalı varsa, şu deliklerde diyelim larva var. Larvalar çıkabiliyor. O yüzden biz mümkün mertebe larvalı olanları almamaya Almıyorsunuz. çalışıyoruz. Evet. Çünkü aynı zamanda genç arı nüfusunun tabii. da orada korunması Tabii, gerekiyor. tabii. Evet. Çok kıymetli. Başlıyorum. Hadi bismillah. Farklı şekillerde sır alınabiliyor. Oğlum bir şeyi verir misin bana? Yanaştır şuraya. Yanaştır. Farklı şekillerde sır alınabiliyor. Bu elinizdeki alet de Evet, ısıtarak da yapılabiliyor bu. Isıtıyorlar pürmüz gibi bir şeyle. Ama, Ama o biz zaman- hiçbir şekilde ısıl işlem görsün istemiyoruz. Şimdi şöyle balda istemediğimiz bir madde var bizim gıdacıların. HMF diyoruz biz buna. Bal ısınırsa HMF açığı ortaya çıkar. Evet. O yüzden siz ısıtmıyorsunuz. Yok, Bütün biz işlemler. ısıtmıyoruz. Evet. Balın. Şimdi mesela bakın şu anda tam girmiyor. Zarar veriyor peteklere. Bunu arıya veriyoruz. Gördüğünüz gibi bir günde bunları düzeltiyor. Biz sonra bunları arıdan geri alıyoruz. Derin dondurucuya koyuyoruz. Birkaç gün durduktan sonra boş petekleri kastediyorum. Seneye bir daha kullanıyoruz. Bunu niye almadı? Oğlum diğerini bana verir misin? Bunun ucunda kırıklar var. Peteği çok bozdu. Dur. Al şunu tabağa koy damlatmadan. Ver. Evet, bunun ucu daha sivri. Evet. Ya bir de biz tabii profesyonel olarak yapmıyoruz. Bunun şeyleri var. Ama balın o fışkırışı maşallah. Aparatları var. Bir aparata koyuyorlar bu balı. Orada sağıyorlar. Bizimki böyle biraz lalet tayin bir sistem. Ellerimizde şey yok. Ne diyorlar ona? Eldiven. Eldiven yok. Arkadaşlar niye eldiven yok, hijyen falan filan demesinler. Ellerimizi yıkadık. Yukarıdan arılardan geldikten sonra öyle elliyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz yiyor bu balı. Dolayısıyla çocuklarımızın yediği, eşimizin dostumuzun yediği balı biz mümkün mertebe o bal o kadar sıcak ki demek ki kovanlar şu anda ateş gibi. Evet. Şu anda balın sıcaklığı elime geliyor. Bugün niye böyle yaptı? Hep dağıttı. Şimdi bunu kaymasın içine tut. Hop şöyle koyduk. Ver oğlum. Mesela bu eski bir petek. Bu biraz daha dağılmaya karşı dirençlidir yeni peteklere kıyasla. Ne demiştik bu kararan petekler için? Bunlar birkaç kere yavru çıkartılmış petektir. Tat farkı var mı? Balda tat farkı yok ama petekli yiyen için petekte fark vardır tabi. Diğeri çünkü- içine hiç yavru koyulmamış. Örnek veriyorum işte 3 aylık petek. Bu ise geçen yıldan kalma petek. Lezzetli olan da bence bu geçen yıldan kalma olan petek. Bunların raihası daha farklı. Tabii. Doğru. Evet. Çünkü zamanla Ver o onu. da o aromatikliği, Evet. o şeyi içerisine çekecektir. Bu arada bizim balımız biz tabi bilmediğimiz için ilk yıl sadece çiçek balı zannediyorduk. Arkamız meşe ormanı. Evet. Karadeniz'e kadar sırtımız meşe ormanı kaplı. Meşede bir salgı varmış. Burada bu balın içerisinde ne var? İnşallah öğle yemeğinde yemekte yiyeceğiz. Bundan da tadacağız. Ayçiçeği var. Evet. Normal Çatalca'nın florası neyse flora çiçekleri var. Bir de meşe var bunun Meşe var. içerisinde.
Meşe balı normalde o çiçek ballarından farklı olarak salgı balıdır Evet, zaten. evet. Normalde salgı balları çiçek balları gibi şekerlenmez. Ama bu şeyle birlikte karıştığı için muhtemelen Şöyle oluyor. şekerlenecek. Hemen söyleyeyim onu. Oğlum ver. Burada mesela kova bizim kavanozlarda görüyoruz onu. Diyelim ki şeker balı altta kalıyor. Bir kısmı şekerlenir, salgı Evet. balı yukarı çıkar. Salgı balı yukarıda Salgı balı şekerlenmez. şekerlenmez. Evet. O şekilde oluyor. Orada onu çok net görürüz. Bize de Bakın geçen buna- geldiğimizde vermiştiniz. Biz de onu gördük orada. Buna mesela hiç yavru atmamış. Evet. Çok daha yumuşak diğerine kıyasla. Hemen gördüğünüz gibi hop dağılıyor. Yalnız şu da güzel bir görüntü. Bozayım. Nasıl olsa düzeltecekler. Şuna baksanıza. Sese bakın. Aşağı şarıl şarıl akıyor. Bak. Bırak. Üstündekiler kir değil bu arada. Bal mumları. Ya da gördüğünüz gibi elden damlayan bal. Dünden kalma olduğu için. Yok abi. Kaldırırsan ben şimdi açarken şey yapacağım. Bir balını ilk önce alsın. Yoksa açarsan balı süzmüyor. Şimdi çekebilir. Evet, şu an keşke burada bir de görüntü değil de Koku nasıl? kokuyu da size Evet. verebilsek. Evet. İnanılmaz bir koku var. Bu kokuya hastayım. Vallahi biz de hasta olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tarafı aldık. Bakın bozduğumuz Şu an- taraf bu. Sağılıp sağlamadığını Evet, kontrol görüyoruz. ediyoruz. Evet. Ve içi boşalmış. Evet. Olduğu gibi burada görüyoruz. Şimdi şöyle, şu petekler boştu zaten. O Yok yüzden doluydu gördük. Bunlar da dolu ama muydu? sır yoktu. Ha, Boşalttı sır yoktu. içini. O yüzden bunlar zarar görmeden Evet, evet. sadece içleri... Bunu mesela arıya vereceğiz birazdan. Yarın baktığımızda aynen şurası gibi olacak. Arı onu düzeltiyor. Evet, zaten onu yukarıda Dün, gördük. evet, Videonun dün verdiklerimiz. orta kısmında Bunu göreceksiniz. almamışız. Verin hemen şunu alayım. Mehmet Emre ver. Ben mesela birkaç gün sürer diye hatırlıyordum geçen yıldan ama öyle değilmiş. Bir günde hallettiler hemen. Arıya balını sağdık. Nektar gelme ihtimalinden dolayı Ağustos ayında arıya şerbet vermiyoruz. Şekerli su yani. Sadece Ağustos'ta mı? Ağustos'ta. Ağustos'ta vermiyoruz. Ağustos'ta Şimdi şöyle hiç Ağustos'a kadar hiç vermiyoruz. Şu anda hiç vermedik. Şimdi anlatıyorum. Şimdi baştan... Eylül'ün başından itibaren Evet, arı Ağustos'ta balı aldık. tamam. Arı kendine kışlık yiyecek bal yapsın diye Eylül'den itibaren arıya biz haftada bir kere, çünkü haftada bir bunların yanına geliyoruz. Haftada bir kere şekerli su veriyoruz. Şekerli su veriyorsunuz. Nasıl? Bir ölçek şeker, 2 ölçek su. Bazen bir ölçek şeker, Tamam. bir ölçek su. Bunu karıştırıyoruz, homojenize ediyoruz, arıya veriyoruz. Eylül, Ekim. Tabii bu arada dışarıdan getir oğlum. Bitti mi burası? Dışarıdan az miktardan nektar sağdan soldan geliyordur muhakkak. Onu da bala karıştırıyor. Yani şerbete karıştırıyor. Arı kendine kışa bal yapıyor. Yaptırıyoruz. Bir kısmı dışarıdan geldi. Bir kısmını şerbetle biz verdik. Arı artık Aralık'tan itibaren kendini Kasım'dan itibaren kışa hazırlıyor. Arıyı bir daha biz, şurayı bozalım çünkü çok yumuşak. Bir daha biz arıyı Şubat'a, Mart'a kadar asla açmıyoruz. Çünkü arının dışarıyla Yanına da işi yok. gitmiyorsun. Gitmiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Pardon, bir dakika, burası önemli. O tarihi tekrardan alalım. Eylül'ün başından itibaren biz arıya Evet, şekerli su verdik. Tamam. Şerbet verdik. Kendine kışa bal yapsın diye. tamam. Ne zamana kadar? Kasım ayına kadar. Kasım dahil. Haftada bir kere. Haftada bir kere. Eylül, aranın Ekim, işi Kasım. Aslında orada haftada bir kere yanına gidip araları açıyor musunuz? Açıyoruz üstünü, şerbet veriyoruz, kapatıyoruz. Tamam. O kadar. Peki bu arıların herhangi bir hastalığı veyahut bir problemi oluyor mu bu süre Arının zarfında? en büyük problemi varroa denilen bir akar. Evet. Varroa.
diyorlar. Ona balı sağdıktan sonra Ağustos'un sonuna doğru biz ilaç yapıyoruz. Duman üflüyoruz. Duman. Evet, arıya. Ne duman? Ne dumanı? Arı ilacın ismini söylememde sıkıntı var mı? İlaç ismi vermiyor. Tamam, bir ilaç var. Varroa ilacı. Onu arıya üflüyoruz. Aynı o gördüğünüz fısfıslarda koyuyoruz içine. Tamam. Yakıyorsunuz onu. Yakıyoruz. Her arıya 5-6 tane fısfıs yapıyoruz girişten. abi. Ters tarafa, evet, böyle. Tamam. Siz bana Hızlı, fısıldaşın. biraz hızlı, evet. Evet, öyle devam. Daha hızlanmayın. Arıya Hızlı Eylül, Ekim, Kasım şerbetini verdik. Tamam. Kendine kış için bal yaptırdık. Tamam. Bu arada biz arıya pudra şekeri, Evet. polen Tamam. ve baldan oluşan biraz da premix Arı keki. arı keki kendimiz yapıyoruz. Kendi balından. Yapıyoruz. Bunları Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayda bir kere yarımşar kilo, birer kilo üstlerine koyuyoruz. Arıyı açmadık Aralık'la Mart arası. Mart'ta havalar biraz daha. Mart'ta havalar ısındı. Arı hareket etmeye başladı. Bu sefer arıyı açıyoruz. İçeride arıya dışarıdan nektar geliyor hissiyatını vermek için şerbet veriyoruz. Ne diye? Şerbet verirsek arı bir petek örer biraz hızlı. Uyandırıyorsunuz aslında Evet. arıları. 2 sayısını çoğaltıyor. Çoğaltıyor ki bal zamanına hazırlansın. Biz arıya Mart, Nisan, Mayıs'ın 20'sine kadar şerbet veririz. Haftada bir yine. Tamam. Sonra biraz daha hızlı. Evet, şimdi oldu. Evet. Sonra burada nektar Haziran ortasında başlar. Haziran'ın sonuna doğru arının Bir dakika bir sorum olacak. Böldüm. O arada biraz hızlı. bitmiş oluyor değil mi şey? Şeker mi? Şeker. Verdiğiniz zaten çıkan yavru bitiriyor. Yiyor yani. Hemen yiyor. Tamam. Verdiğinizi tamam. Verdiğinizi çıkan yavru bitiriyor. Burada Ağustos'un Haziran'ın ortasıyla sonuna doğru neyden geldiğini bilmiyorum. Büyük ihtimal ayçiçek o sırada olmadığı için çiçeklerden geliyor. Çiçek normal Floradan. Floradan. Acayip bir bal geliyor. Yani abartmadan söylüyorum, her petekte en az 40'ar kilogram bal çıkacak şekilde. Harika. Ama sırlanmamış oluyor. neden sırlanmıyor? Çünkü arı Çünkü- kendine yapıyor. Yiyecek. Aynen öyle. Biz merakımızdan bu arada birkaç peteği aldık. Dedik ya bu bal bakalım tadına nasıl bir şey acaba diye. Sonra Temmuz başında, Temmuz ortasında arıyı bir açıyoruz kontrol için. 1 gram balı yok. Peki yiyor musunuz siz o baldan? Hayır. Onu arı kendi Hiç yiyor. yemiyor. Hiç yemiyoruz. Arı kendi yiyor. Kendi yiyor. Çünkü içeride bazı arılar 2 katlı, bazı arılar 3 katlı, bazıları tek, bazıları 4 katlı olacak şekilde arı popülasyonu çok olduğu için o gelen balı arı birkaç hafta içerisinde çok hızlıca bitiriyor. Aslında orada sistemi kendine çevirmiş oluyor. Aynen öyle. Yani o şeker işini keserek Tabii. sistemi kendine çevirmiş oluyor. Tabii. Çevir abi. Temmuz ayının 2. haftası dışarıdan nektar gelmeye bir daha başlıyor. Temmuz'un 2. haftası, 3. haftası bu sırada yavaş yavaş tamam sırlıyor. Temmuz sonunda zaten sırlanma hemen hemen bitmiş oluyor. Ağustos başında da gördüğünüz gibi Şu anda yaptığımız evet, işlemi balı alıyoruz. bala kavuşturuyoruz. Bu arada belki nektar biraz daha devam ediyor ama artık bizim işimiz bitmiş oluyor. Oradan çıkarsanız şunu vereyim. Hele şeylere gidersen, ormanlara, arazilere gidersen oralardaki verdiği zevk daha bambaşka. Daha bambaşka. Hem böyle doğa hayatını yaşamış oluyorsunuz, hem ürününüzü alıyorsunuz, arılarınızı çoğaltıyorsunuz. Her türlü şeyden yararlanabiliyorsunuz. Doğadaki yapılan arıların topladığı ballar, yani buralardaki ballardan, yerleşim yerlerindeki ballardan daha üstün, daha kaliteli oluyor. Çünkü doğanın içerisinde, orman bölgelerinde her çeşit bitki var. Tabii. Onlardan her çeşit şeylerini alabiliyor, ballarını alabiliyor. Hele kestane varsa, Evet. hele ıhlamur varsa. Bakın şimdi anzer balını çok övülüyor yani. Piyasada tutulan bir üründe. Git oraya. Ben bir sefer gittim. Çok oldu ama 40 seneden fazla. Gittiğimde doğadaki çiçekleri bizim bu batı tarafında hiçbir yerde görmedim.
Oradaki doğadaki çiçekler. Batı bölgesindeki. Hayır. Bu tarafta. Batı bölgesinde Getiriyor. Görmedim. görmediniz. He. Doğuda gördüğünüz çiçekleri. Bu Rize'nin yüksek dağlarındaki olan çiçekler. Tabi orada inanılmaz bir flora hakim. Aynen. Hem de rakım çok yüksek. Şimdi bak bu rakım yüksek. Bizim oralarda da bize yani yaylaya yakınız diyeyim ben öyle söyleyeyim. Biz arılarımızı yaylalara götürüyorduk. Evet. Ormanlara götürüyorduk ama o çiçeklere, o Anderbal'ın olduğu yerlerdeki çiçeklerden asla bizim oralarda bir tane rastlamadım. Flora farklı. Ya, çeşitli illere, ilçelere de gittik biz. Erzurum'a da gittik. Erzurum'da bile görmedim ben o çiçeği. Erzurum'un balı da çok muhteşemdir ama Evet. evet. Sonuçta o çiçeği orada görmedim. O çiçek demek ki o bölgeye mahsus. Tabii her bölgenin şimdi burada nasıl ayçiçeği ve meşe florası varsa Karadeniz'in de Kesin. kendisi. Yalnız bir dakika, en iyi bal nerenin balı? Kabakça'nın balı. Şimdi az önce Yavru çürüğü. kulak misafiri oldum. Yavru çürüğü. Yavru çürüğü nedir? İki tür yavru çürüğü var. Biri Avrupa yavru çürüğü, biri Amerika yavru çürüğü. Bunlardan biri çok tehlikeli ama hangisi ben bilmiyorum. Yavru çürüğü şu. Kovanı açtığınızda içeride kötü bir çürük kokusu var. Neyden kaynaklanıyor? İki sebepten dolayı. Oğlum var mı başka? Götür Mehmet Emin. İki sebepten kaynaklanıyor. Bir, arıyı çok sıkıştırmazsanız, boşluk bırakırsanız, yavruyu kapatamadığı, saramadığı, ısıtamadığı için yavrular çürüyor, kokuyor. Bu bir yavru çürüğü, yani yavrular çürüyor. Bu bulaşıcı bir hastalık değil. Arıyı sıkıştırdığınızda, o petekleri imha ettiğinizde bu sıkıntı ortadan kalkmış oluyor. Burada yani tamamen aslında bir teknik Sıkıştırma hata. meselesi. Evet. Bir de bulaşıcı hastalık olan yavru çürüklüğü var. Siz arıyı sıkıştırsanız da o hastalık ona dışarıdan bulaştıysa ya ilaçla tedavi edeceksiniz ya da o arıyı imha edeceksiniz. Petekleri özellikle. Arıyı imha O petekleri, arının içerisinde bulunduğu bütün petekleri imha edeceksiniz. yavrulu şekilde. Evet. Peki, Çünkü yavrular içinde çürüyor. peki şöyle orada arıyı imha edeceksiniz derken yani Oğlum şunu tutsana. arılar kalacak ama değil mi? Arı kalacak. Arıya Başka yavru konu çürüklüğü alacağız. için ilaç vereceksiniz. Yeni petek vereceksiniz. Arının içerisindeki bütün petekleri imha edeceksiniz. Kovanı da ya imha ediyorsunuz ya da ilaçlıyorsunuz. Dezenfekte ediyorsunuz. Yani İstanbul'da çok olan bir hastalık türü değil ama Anadolu'da farklı yerlerde duyuyorum olduğunu. Bulaşıcı bir hastalık. O yüzden mesela bir kovandan aldığınız peteği bir kovana veriyorsunuz normal Orada şartlarda. aslında kovanlar arasında Orada taşıyabilirsiniz. evet kovanlar arasında hastalığınız varsa asla böyle bir şey yapmamanız lazım. Biliyor musunuz yani hastalığı anlıyor musunuz? Bunun ön Kok- tanısı var mı? Kokudan Yok anlaşılır. kokudan önceden yani hani kokusu Yani olmadan. var mıdır bilmiyorum ama yani ben bizim arılarda hiç görmediğim için onu bir şey Koktuktan diyemiyorum. sonra çünkü iş işten Tabii geçmiş tabii olur. tabii. Saklı Vadi Instagram sayfasından balları satın alabilirsiniz. Siparişle çalışıyorlar. Sipariş vererek İstanbul'un nereden alabilirler? Çatalca Bahçeli Evler. Çatalca'dan veya Bahçeli Evler'den giderek Geçen yılın rengi daha koyuydu mesela. Bak bu yılın rengi daha açık. Niye? Flora farklı. flora Her farklı. yıl değişiyor. Belki de bunda bu sene biraz daha az meşe var. Şöyle biraz daha bu yıl fazla- daha az ayçiçeği var. Ama ayçiçeği daha da sarartmaz mı? Bilemiyorum. balı normalde Bu sapsarı yıl oluyor. daha az ayçiçeği var etrafta. Daha fazla ne varsa diğerlerinden daha fazla var. Ayçiçeği daha az bu yıl. Çünkü bu yıl genelde buğday ekildi. Dedim ya normalde kuluçkalık katından bal alınmaz. Fakat biz balımız çiçek ve salgı balığı olduğu için yani bize göre kıymetli olduğu için biz alıyoruz. O yavruları bak bekletmeden şu anda hemen tekrardan kovana geri Şimdi vereceğiz. gidiyoruz o zaman. Tabii gidiyoruz. Bir pete şeyimiz kovanımız kaldı zaten. Evet arkadaşlar bugün çok kıymetli bir yerde çok kıymetli bir çekim gerçekleştirdik. Korktuk. İlk başta çok tedirgindik ama Yunus abi sağ olsun bize çok iyi burada liderlik etti. Biz bu zamana kadar hep bildiğimiz işleri çektik. Bugün ilk kez bilmediğimiz bir yerdeyiz. Bilmediğimiz bir işi çekiyoruz. Onun için de hem çok heyecanlıydık. Hala heyecanlıyız. Hem de çok güzel bilgiler öğrendik. Bundan sonra belki ileride
Muhammed bugünün Emir. misafirleri, Şunu koy. yarının arıcıları olabilir. Hadi bakalım inşallah. İsmet. Bizi Ben- izlemeye devam edin arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Kanalımıza takip ederek bize destek olabilirsiniz. Biraz fısfısla.